Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlerle pataşo hamurunu konuşacağız. Video içerisinde pataşo hamuru nedir, püf noktaları nelerdir ve pataşo hamuru kullanarak ne tür tatlar yapabiliriz bunlardan bahsedeceğiz. Birincisi Paris Breze, içerisinde fındıklı pastacı kreması ve fındık pes yer alıyor. İkinci olarak standart vanilyalı pastacı kreması ve profiterol sosuyla profiterol. Üçüncü olarak içerisinde çikolatalı pastacı kreması yer alan ve üzerine İtalyan buttercream ile süslediğim ekler. Son olarak da karamelli profiterol topları, içerisinde vanilyalı pastacı kreması ve dışında da İtalyan buttercream yer alan Saint Honor. Bu video içerisinde çok fazla reçete bulunuyor arkadaşlar. Bu yüzden hangi tarifi atlamak isterseniz dakikasını açıklamalar kısmına link olarak bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Kremalarımızın belli bir soğuma aşaması olduğu için ilk olarak pastacı kremalarımızı yapmakla başlıyoruz. Vanilyalı pastacı kremamız için sütümüzü tencereye aldık, altını yaktık, kaynatmaya başlıyoruz. Ayrı bir kapta yumurta sarısı, şeker ve nişastayı güzelce çırpıyoruz. Sütümüz kaynama noktasına geldikten sonra nişastalı karışımın içerisine yavaş yavaş sütü dökerek hızlı bir şekilde çırparak temperliyoruz. Bu işleme temperleme işlemi diyoruz. Isı dengesi aslında iki ürünün ısısını dengeliyoruz bu şekilde. Topak kalmaması adına yumurta sarılı karışımı iyice karıştırın lütfen. Homojen bir kıvam alması gerekiyor. Kaynayan sütümü karışıma yavaş yavaş ekliyorum ve hızlı bir şekilde karıştırıyorum. Karıştırma işini hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Aksi halde yumurta sarılarımız pişebilir. Karışımı tekrar tencereye aktardım. Güzelce karıştırıyorum ve kıvam almasını bekliyorum. Kaynamaya başladı. Kıvamı koyulaştı. Birkaç dakika kaynattıktan sonra altını kapatıyorum. Altını kapattıktan sonra içerisine bir paket vanilya ve tereyağı ekliyorum. Kullandığım tüm malzemelerin açıklamalar kısmında hem gramaj ölçüleri hem bardak ölçüleri yer alıyor. Oradan bakabilirsiniz. Güzelce karıştırıyorum ve soğuması için ayrı bir kaba aktardıktan sonra üzerine streç film çekeceğim. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldıracağız. Kremamın üzerinin kabuk tutmaması için streç filmi üzerine sıfır bir şekilde çekmem gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde kremaya temas edecek. Ertesi gün kremamın kıvamı oldukça katılaşmış. Şimdi bunu mikserden geçirerek kıvamını yumuşatacağız. Sadece Paris Breze kreması yapacaksanız mikserden çok fazla geçirmeyin lütfen. Çünkü çok fazla sıvı olmasını istemiyoruz. Şöyle bir miktar açıldıktan sonra bırakabilirsiniz çırpmayı. Kıvam biraz açıldığı zaman bırakacağım. Uzun uzadıya çırpmayacağım. Evet, pastacı kremam hazır. Şimdi bunu buzdolabına kaldıracağım ve çikolatalı pastacı kremasının yapımına başlayacağız. Çikolatalı pastacı kreması için de yine aynı teknikleri uyguluyoruz. Bir kapta yumurta sarısı, şeker ve nişastayı güzelce çırptıktan sonra ısınmış sütümüzü ekliyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. Aynı işlemleri tekrarlıyoruz yine, sadece gramajları fark ediyor. Onları da açıklamalar kısmına yazmış olacağım. Kremamız güzelce kıvam aldıktan sonra içerisine çikolata ve tereyağı ekleyip güzelce karıştıracağız. İyice kıvam aldı, altını kapattığım bir paket vanilya ilave ediyorum. Bitter çikolatalarımı ekliyorum. Son olarak tereyağımı ilave ediyorum ve güzelce karıştırıyorum. Yine soğuması için ayrı bir kaba alarak üzerine streç film çekerek soğumaya bırakacağım. İtalyan buttercream'ini hazırlıyoruz. Yumurta aklarımı bir kaba aldım. Üzerine bir tutam tuz ekleyerek çırpmaya başlıyorum. Bu aşamada kabınızın tamamen kuru olması çok önemli arkadaşlar. Kabınız tamamen kuru olacak. Yumurta aklarınızın içerisine bir damla bile yumurta sarısı gelmemesi gerekiyor. Bu da çok önemli bir nokta. Aksi halde bu görüntüyü elde edemezsiniz. Bakın, yumurta aklarımı ters çevirdiğim zaman kabımda sabit bir şekilde kalıyor. Şimdi bunu kenara alacağım ve ocağın başına geçeceğim. Ocağımın altını yaktım. İçerisine şeker ve su ilave ettikten sonra şeker eriyinceye kadar karıştırıyorum. Daha sonra karışımın derecesinin 116-118 derece arasına gelmesini bekleyeceğim. Bu aşamada bir mutfak termometresi kullanıyoruz. Bu derece çok önemli arkadaşlar. 116-118'e gelmesi gerekiyor. Çünkü yumurta aklarımızı çiğ bir şekilde kullanıyoruz. Yumurta aklarımızı pastörize etmemiz gerekiyor. İşte bu karışımla bu pastörizasyonu yapacağız. Bakın 118 oldu. Ocağımın altını kapattım. Hızlı bir şekilde yumurta aklarımın başına gidiyorum. Ve sıcak karışımımı yavaş yavaş ekleyerek çırpıyorum. Birden eklemiyoruz. Yavaş yavaş ekleyip çırpmaya başlıyorum. İyice karıştırdıktan ve tüm karışımı yedirdikten sonra tamamdır. Kıvamı şu şekilde olması gerekiyor.
Şimdi içerisine oda sıcaklığında yumuşamış tereyağımı parça parça ilave edip yüksek hızda çırpmaya başlıyorum. Her parça tereyağı karışıma güzelce yedikten sonra bir sonrakine geçiyorum. Tüm tereyağım bitene kadar bu işlemi tekrarlayacağım. Ve kıvam bu şekilde. Şimdi içerisine aroma verici ekliyorum. Herhangi bir aromayı kullanabilirsiniz. Bu aşamada yine daha beyaz bir buttercream elde etmek isterseniz biraz beyaz gıda boyası da kullanabilirsiniz. Ben tercih etmiyorum. Bu şekilde de gayet güzel çünkü. Kenara alıyoruz. Evet arkadaşlar, patates hamurunu yapmaya başlayabiliriz. Patates hamuru hepimizin bildiği gibi Fransız mutfağına özgü bir reçete. Fransızca'da lahana anlamına geliyor. Lahana ve tatlı ne alaka diyebilirsiniz ama piştikten sonra görüntüsü lahanayı andırdığı için bu şekilde adlandırmışlar. İhtiyacımız olan şeyler çok basit. Süt ve su karışımımı ilave ediyorum. İçerisine tereyağı ekliyorum. Biraz da tuz ve şeker ekliyorum ve kaynamasını bekliyorum. Karışım güzelce kaynadıktan sonra içerisine elenmiş unumu ilave edeceğim. Hızlı bir şekilde eleyerek hızlı bir şekilde karıştırmam gerekiyor. Yoksa hamurun içerisinde topaklar oluşur. Bu da hamurumuzun kıvamını ciddi bir şekilde etkiler. Şimdi hızlı bir şekilde karıştırmaya başlayacağım. İyice homojen bir kıvam alana kadar hızlı karıştırıyoruz. Birazdan hamurun toparlandığını göreceksiniz. Şimdi hamurumuz toparlandıktan sonra böyle pişerken altında ince bir tabaka oluşması gerekiyor. Bu tabakayı gördüğünüz zaman hamurunuzun kıvamı tamam demektir. Ocaktan alabilirsiniz. Ama benim gibi böyle yapışmaz bir tencere kullanıyorsanız bu tabaka oluşmayacaktır. Böyle olunca ne yapıyoruz? Hamuru yaklaşık 4 dakika boyunca pişiriyoruz. 4 dakika sonunda hazır demektir. Evet, şimdi hamurumu kenara aldım. Üzerini örtmedim. Biraz soğuması için kenarda bekletiyorum. Ben de bu aşamada yağlı kağıttan bir şablon oluşturacağım kendime. Hamuru daha düzgün ve orantılı bir şekilde sıkmak için bu işlemi uyguluyorum. Siz de deneyebilirsiniz. Oldukça pratik oluyor. Yağlı kağıdın üzerine istediğim boyutta yuvarlaklar çizdim. Yine bir kazıyıcı yardımıyla ekler için de uzun çizikler atıyorum. Tam olarak kullanacağım silpatın üzerine gelecek şekilde ayarladım ve kenara aldım. Yumurtaları eklemeden önce hamurumuzun biraz soğuması gerekiyor arkadaşlar. Böyle bir tık ılık veya soğuk olması gerekiyor. Sıcak olarak kullanırsanız yumurtalarınız içerisinde pişer. Bunu istemiyoruz kesinlikle. Soğumasını bekleyin lütfen. Hamurumuz soğuduktan sonra yumurtalarımızı teker teker ilave edip çırpıyoruz. Bir yumurtayı yedirdikten sonra diğerine geçiyoruz. Onu yedirdikten sonra diğerine geçiyoruz. Hepsini birlikte eklemeyin kesinlikle. Toplamda 4 tane yumurta kullandım. Bu sizin kullanacağınız yumurtanın boyutuna, büyüklüğüne göre değişecek kesinlikle. Kıvamı ne çok sıvı ne çok katı olmalı. Lütfen kontrollü bir şekilde ekleyin. Eğer gerekirse yumurta ilavesi yapabilirsiniz. Hamurumu sıkma torbama aldım. Ucuna da büyükçe bir yıldızlığı taktım. Sıkma işlemine başlıyorum. Bu aşamada sıktığınız hamurun şeklini beğenmezseniz, mesela şurada bir hava kabarcığı oluştu. Hemen kazıcı yardımıyla alıp devam ediyoruz. Yine İstediğiniz boyutlarda sıkabilirsiniz. Paris Brest'i biraz daha küçük isterseniz o şekilde de olur. Artık nasıl tercih ederseniz. Aralıklı bir şekilde sıkıyoruz. Pişerken kabaracağı için birbirine yapışmasını istemeyiz. Bu yüzden şöyle aralarına biraz boşluk bıraktım. Ve tüm çeşitlerden gösterebilmek adına farklı hamurumu şekillendiriyorum. Paris Brest'in üzerine file badem ilave etmeden önce ek wash yapmamız lazım. Bu nedir? Bir adet yumurtayı az bir miktar sütle çırpıp üzerine sürüyoruz ki bademler üzerinden düşmesin. Ben gösterirken unutmuşum, birden atlayıp bademleri üzerine koymuşum. Neyse, siz yaparsınız. Silpatımı yağlı kağıttan kaldırdım ve tepsime düzgün bir şekilde aktardım. 175 derece önceden ısıtılmış fırınımda üzeri güzelce kızarana kadar yaklaşık 35-40 dakika boyunca pişirdim. Piştikten sonra fırının kapağını bir tahta kaşıkla aralayıp yaklaşık 5-6 dakikada içine tuttuktan sonra çıkarttım. Evet, tatlılarımızı şekillendirmeye geçebiliriz. İlk olarak profiterolden başlayacağız. Bunun için ilk olarak bir profiterol sos hazırlayacağız. Yapımı çok basit. Sütümü, şekerimi, unumu ve kakaomu bir sos tenceresine aktardıktan sonra homojen bir kıvama gelene kadar iyice karıştırıyorum. Daha sonra ocağımın altını yakıp pişirmeye başlıyorum. Güzelce kaynayıp kıvam aldıktan sonra tamamdır. İçerisine altını kapattıktan sonra çikolatamı ekleyeceğim ve güzelce karıştıracağım. Bu aşamada istediğiniz çikolatayı ekleyebilirsiniz. Ben genelde sütlü çikolatadan yana olduğum için sütlü çikolata ekledim. Bitter de kullanabilirsiniz tabii ki. Soğuduktan sonra çok katılaşırsa içerisine bir miktar süt ekleyerek açabilirsiniz istediğiniz kıvama gelene kadar. Profiterol toplarımın altında hafif delikler açıyorum ve
Sıkma torbama aldığım pastacı kremamı içlerine dolduruyorum. Tüm profiterol toplarımı doldurduktan sonra kaseme aktarıyorum. Her birinin üzerine profiterol sos gezdirdikten sonra tatlım hazır. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. İkinci olarak ekleri yapmaya başlayalım. Yine hamurumun altına delikler açtım. 3 adet. Bu 3 tane delikten çikolatalı pastacı kremamı güzelce dolduruyorum. Üzerine süslemek için fındıklı bir çikolata kaplama kullandım. Bunun yapılışını da açıklamalar kısmına yazacağım. Zaten çok basit. Çikolatalarımızı benmaride güzelce erittikten sonra içerisine çiçek yağı ekleyip karıştırıyoruz. Daha sonra ince fındık parçaları ekleyip yine karıştırıyoruz. Bu kadar yapımı. Üzerine İtalyan buttercream'imi kullanarak şöyle bir şekil veriyorum ve fındık parçaları koyup servis edeceğim. Paris Brest'in yapımına geçebiliriz. Fındık pralinim için şekerimi ocağıma alıyorum, güzelce yakıyorum. Şekerim iyice eridikten sonra içerisine kavrulmuş fındıklarımı ilave edip karıştıracağım. Şeker erirken çok fazla karıştırmamaya dikkat edin, topaklar oluşmasın. Güzelce eridi, içerisine fındıklarımı ekleyip karıştırıyorum. Ve hemen kenarda bu sırada hazırlamış olduğum bir silpatım var. Oraya aktarıyorum, yağlı kağıt da kullanabilirsiniz. Güzelce soğuması için kenarda bekleteceğim. Biraz soğuyup ılınan fındık krokanımı rondoya alıyorum ve güzelce çekme işlemine başlayacağım. Bu aşamada uzun uzun çekme yapmamız gerekiyor. Sıvı bir kıvam elde etmek için. Rondoma aldım. İlk etapta çekmeye başlıyorum. Daha sonra böyle birkaç dakika sonra bir spatula yardımıyla kenarlardan aşağı doğru ittirerek çekme işlemine devam ediyorum. Bakın gördüğünüz gibi kıvamı artık tamamdır. Bu şekilde olması gerekiyor. Oldukça sıvı bir kıvamda. Fındık pralinimiz de hazır. Kaseye aktarıyorum. Soğuyan hamurumu ortadan ikiye dikkatli bir şekilde ayırıyorum. Yapacağınız ürünün miktarına bağlı olarak değişmekle birlikte bir miktar pastacı kremamı ayrı bir kaba aktardım. İçerisine göz kararı pralin ekleyerek karıştırıyorum. Şöyle renginin biraz koyulaşıp lezzetlenmesini sağlıyorum. Kremayı bu şekilde de kullanabilirsiniz ama ben içerisine birkaç yemek kaşığı yapmış olduğum İtalyan buttercream'den ekleyip biraz kıvamını koyulaştırdım. Bu şekilde buzdolabına alacağım ve kremam biraz donduktan sonra tereyağı içerisinde donduğu için ne olacak? Kıvam biraz daha kıvamlı bir hale alacak ve daha kolay bir şekilde şekil verebileceğim. Soğuyan kremamı bir sıkma torbasına aktardım ve pastamın arasına sıkıyorum. İçerisine hazırlamış olduğum fındık pralinden bir miktar her tarafına gelecek şekilde ekliyorum. Daha sonra ayırmış olduğum profiterolümün üst kısmını pudra şekeri serperek süsleyeceğim ve üzerine oturtturacağım. Paris Brest hazır. Son olarak Saint Honor'un yapımına bakalım. Üzerindeki şeker katmanı için şeker, su ve glikoz şurubunu bir tencereye aldım. Rengi koyulaşıncaya kadar kaynattım. Yakmamaya dikkat edin lütfen. Çok kolay bir şekilde yanıyor çünkü. Silikon kalıplarımın tabanına döktükten sonra vanilyalı pastacı kreması doldurduğum profiterol toplarımı içerisine ekleyip donmasını bekleyeceğim. Şekerli profiterol toplarımız iyice donduktan sonra bu işleme başlayın lütfen. Yoksa üzerine birazdan sıkacağımız buttercream erime yapacaktır. Pişirmiş olduğum bir parça milföy hamurunun üst katmanını aldım. Aslında milföy hamurunu da kendimiz yapardık ancak video oldukça uzun. Ona yer veremediğim için hazır milföy kullandım bu aşamada. Burada dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ortasına biraz çikolatalı pastacı kremamı koydum. Üzerine İtalyan buttercream'imi sıktıktan sonra 3 tane profiterol topumu alta oturtturuyorum. Şöyle pastamın sabit kalabilmesi için altına da biraz buttercream sıktım. Kenarlarından kalan boşluklardan kremamı sıkıyorum. Daha sonra ortasına da bir miktar krema sıktıktan sonra son profiterol topumu da üzerine oturtturup pastamı tamamlayacağım. Umarım göstermiş olduğum tarifleri beğenmişsinizdir. Siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Evet, bu videoda pataşı hamuru ve 4 farklı tatlı tarifi verdim sizlere. Umarım yararlı olmuştur. Vermiş olduğum tariflerden herhangi birini denerseniz lütfen yorumlarda görüşünüzü bildirin. Yorumları teker teker okuyorum ve çok mutlu oluyorum. Yine
Videomdan bir şeyler aldıysanız beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olarak yeni tariflerden haberdar olmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.